Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü inceleyeceğiz. Dolar, altın ve gümüş alacaklar için önemli tavsiyelerimiz var. Bu tavsiyelerin neler olduğunu bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşıp bulmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet, dolar kuruyla başlayacağız. Altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin'e genel anlamda bir bakış yapacağız. Cumartesi günü itibariyle rahat rahat sizlerle birlikte bir analiz yapalım. Dolar almak isteyenler, altın almak isteyen arkadaşlarımız, gümüş almak isteyen, bitcoin almak isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için kritik öneme sahip olan seviyeleri ve alım yapılıp yapılamayacağıyla ilgili net beklentilerimiz, hedeflerimiz olan bölgeleri bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağız. Öncelikle Merkez Bankası ile başlayalım. Biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Şimdi bu sabit bırakmayla birlikte TL tarafının bir miktar daha korumasız kaldığı, dolar TL kurunun da kademeli olarak yukarıya yönlü yükselişine biraz daha izin verileceği anlamını çıkartabiliriz. Bu manada dolar TL kuruna baktığımızda ilerleyen günlerde 15 TL civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar izleyebiliriz. 14.83 civarından gelen haftalık kapanış bizler için 14.79 takip ettiğimiz direnç bölgesinin üstünde bir kapanış oldu ve bu da dolar TL kuru bekleyen arkadaşlarımız için ve kısa bazlı hedef bölgesi olan 15.04 ve üstüne doğru dolar TL kurunda bizler bu hafta itibariyle yukarı yönlü hareketlerin devamını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Öte yandan baktığımız zaman Rusya-Ukrayna gerginliğinin devam etmesi ve bu tarafta herhangi bir gevşeme veya anlaşmayla sonuçlanacak bir durumun da gelmemesi petrol fiyatlarının 100 dolar altına inmesine ve buradan tekrardan toparlanıp 106-107 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketine devam ettiğini izledik. Bu da biliyorsunuz motorine tekrardan zam, enerji maliyetlerine ve girdilerine tekrardan zam olarak yansımış durumda. Dolar TL kurunda alım. Evet, dolar TL kurunda bir 14.40, biliyorsunuz sizlerle birlikte geçen hafta 14.40 ve 14.80 aralığında dolar TL kurunda sizlerle birlikte hareketlerin olabileceğini, bir Merkez Bankası ve FED hareketleriyle birlikte dalgalanma yaşanabileceğini söylemiştik ve noktasal olarak bu seviyeler civarında bir dalgalanma zaten dolar TL kurunda yaşandı ve bu bölge dolar TL kuru için alım fırsatıydı. Şimdi bu hafta itibariyle 14.79 seviyesi önemli bir destek konumuna geçti. Artık dolar TL kurunda alım yapacaklar. 14.79 altına inilmedikçe 15.04 hedefli olarak yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla dolar TL kurunda kısa bazlı bir alım deneyebilirler. Böyle bir fırsat şu an için dolar TL kurunda var. Öte yandan Türkiye ekonomisi tarafına baktığımız zaman enflasyonist baskının %54'ler civarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyonla belirlendiği, fakat bu realde enflasyonun %100'lerin üzerinde olduğunu hepimiz farkındayız ve bilincindeyiz. İlerleyen günlerde asgari ücretle ilgili gene açıklamaları yapıldı. İlerleyen günlerde enflasyonun altında bir asgari ücretin kalması durumunda asgari ücretliye de tekrardan ilaveten bir zam yapılabileceği ile ilgili hükümet tarafından açıklamalar da geldi. Böyle bir durumda dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketler bekler miyiz? Bakın arkadaşlar, cari açığın kapanmadığı sürece, yani üretimin desteklenmediği sürece dolar TL kurundaki her aşağı yönlü hareket maalesef ki dolar kuru için bir alım fırsatı niteliğini taşıyacaktır. Bu da bilindiği için Merkez Bankası tarafından da dolar TL kurunun çok çok aşağılara gelmesine izin verilmeyecektir diye düşünmekteyim. Yani kademeli olarak dolar TL kuru üzerinde ben özellikle 16'lı rakamlara kadar dolar TL kuruna herhangi bir müdahale gelmeyeceği kanaatindeyim. Gelse bile ufak ufak çok hareketliliğin olduğu dönemlerde müdahaleler gelecektir. Fakat 16 üzeri 16.40-45 seviyelerine kadar dolar TL kurunda bir müdahale gelmeyeceği yönündeki düşüncem hala değişmiş değil. Dolar TL kurundaki ana hedef bölgemde 16.45 seviyesinde bu hafta itibariyle bu bölgeyi takipte kalacağız. Kısadaki takip edeceğimiz bölge ise 15.04. Uzun vadede ise dolar TL kurunda aklımda bazı rakamlar var, fakat şimdi bu rakamları burada açıklarsak
doğru olmayacağını düşünmekteyim. İlk etapta biz sizlerle birlikte 16 ve üzerindeki rakamlara odaklanalım derim sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Altında bakalım alım fırsatları gelecek mi? Hemen altının onsuyla başlayalım. Ardından gram altınla birlikte devam edelim. Evet, ons altın tarafına geçtiğimiz zaman ons altında beklentilerimiz dahilinde 2070 ana hedef bölgesi üzerinden satış beklentimiz mevcuttu ve buradan bir satış yiyip düzeltme bölgesine altın yerleşmiş durumda. Şimdi altın alacaklar özellikle bakın sevgili dostlarım, şuradaki 1900 dolar seviyesi bizler için çok önemli bir bölge ve alım fırsatlarının doğabileceği bir bölge. Tam şuradaki bizlerin boğa piyasasının başlayacağı ve buradan 2000 dolarlar seviyesine doğru gidişatın olacağıyla ilgili biliyorsunuz videomuz vardı. Ve buradan tam da noktasal olarak bizler yukarı yönlü hareketleri dolar kurunda yaşadık. Şimdi haftalık kapanış bazında baktığımız zaman ons altında 1922 dolarlar seviyesinden bir kapanış geldi. Aşağıda bizler için 1900 dolar hala önemli bir seviye ve bu 1900 dolar seviyesi altına inmediğimiz sürece altında bizler tekrardan 2000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz de oldukça fazla. Yani bu ihtimal henüz altında bitmiş değil. Yani bu altının ons tarafında da alım yapacaklar. 1900 dolar seviyesi önemli bir seviye. Burasının altında bir kapanış olmadığı müddetçe altının ons tarafında da bu bölgeler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla gene bir alım fırsatıdır ve alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek önemli seviyelerdir altının onsunu takip eden arkadaşlarımız için. 1900 dolar altında sarkmalar önemli değil. Bu 1900 doların altındaki sarkmalarda gidilebilecek en fazla aşağı yönlü rakam hangi seviyelere doğru olabilir? Yani bir 1890 aşağı doğru ufak iğneler olsa da günü tekrardan 1900 dolar seviyesinin üzerinde kapatacaktır ve yukarı yönlü fırsatlar verecektir mutlaka diyoruz altının ons tarafı. Altının ons tarafı ve dolar bizim için önemliydi. Çünkü şimdi birazdan gram altını anlatacağız. Gram altın üzerinde hem ons altın hem de dolar bazlı hareketlerin etkili olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz. Evet, gram altın alım fırsatını zaten bizlere verdi sevgili dostlarım. Bu alım fırsatını sizlerle birlikte gram altın tarafında takip ettik. Bakın tam şuradaki seviye bir alım fırsatıydı ve bizlerin de grafik üzerinde belirlediğimiz bu seviyede altının gram tarafı önemli hareketlerde bulundu. Şimdi 890 seviyesi bir stop bölgesi olarak gram altında kullanılabilir. Evet, şu seviye 890 seviyesinden geçen bölge. Gram altında mutlaka stop bölgesi olarak kullanmanız gereken bir alan. Fakat bu 890 seviyesi altında bir kapanış görmedikçe de bu sefer gram altında bizlerin yukarıdaki bakın şuradaki üçgen içerisindeki hareketlerin devamı beklenebilir. Fakat gram altında 890 ve 950 TL. Evet, burası önemli. Bakın şuraya hemen çizelim. Daha net anlayacaksınız. 890 burası stop bölgesi. Yani buradan bir sat verip aşağıda altın miktarınızı arttırabileceğiniz bölge. Yukarıda da 950 aralığı. Burada bir müddet altının gram tarafında aşağı ve yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bu gayet normaldir. Fakat bu hafta itibariyle gram altında kopuşlar olacak. Bakın sevgili dostlarım, bu hafta benim beklentime göre buradaki üçgen içerisindeki hareket çok daraldı. Ve bu üçgen içerisindeki hareketi biz 950 üzerinde bir kapanış yakalayabilir isek gram altıncılarda o zaman ana hedef bölgemiz bu üst bölgeden geçen 1000 lira seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü bir hareket bu hafta itibariyle sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Bakın şuradaki 1000 TL önemli bir bölge olacak ve bu 1000 TL gram altıncı arkadaşlar için 1060-1050 TL'ler civarına doğru uzanan bir harekette başlatabilir. Bunu bu hafta itibariyle kontrol edeceğiz. Yani gram altında bir 1-2 hafta içerisinde bir kopuş olacak ve bu kopuş aşağı mı yönün yukarı mı netleşeceği yönündeki bize net sinyali verecek. Toparlayacak olursak bakın gram altında şöyle bir toparlama yapalım. 890 bizim için önemli bir seviye. Şuradaki 890 seviyesi. Bunun altına sarkmalarda
bizler 835 TL civarına kadar aşağıda bir aşağı yönlü hareket yaşayabiliriz. Fakat 890 altına da inilmedikçe buradaki hareket tekrardan 950 seviyelerinde hareket etmeye devam edecektir. Bu hareket burada yukarı yönlü hareketini devam ettirir. 950'yi yukarı yönlü kırdığımız zaman ise bizler artık burada gram altın tarafında ana hedef bölgesi olan ilk etaptaki tam şu direnç bölgesinden geçen 1000 lira seviyesine doğru yukarı yönlü hareketimize devam ederiz. Yani gram altında duran arkadaşların sabırlı olmasında, alım yapacak arkadaşların da şu üçgen içerisindeki bir 890 900 civarında alım fırsatlarını kovalamasında fayda var diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Bu kırılımlar bize net sinyal verecektir. O yüzden buradaki kırılımları mutlaka bir araya not alın. Sizin faydanıza olacak kırılımlar diye düşünmekteyim. Gümüş, hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüşte çünkü 25 dolar seviyesinden bir kapanış sizlerle birlikte yaşadık. Şimdi gümüşte neler olabilir? Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar hangi seviyeleri takipte kalmalı? Buna hep birlikte bakalım. Gümüşün ons tarafında haftalıkta sarkmalar gözükse de arkadaşlar bakın ben gümüşün ons tarafında net bir şekilde ons altından ayrı bir şekilde yukarı yönlü bir ayrışma olacağını düşünmekteyim. Yani bizim gümüş tarafında artık destek bölgemiz 24.50. Şuradan geçen 24.50 civarından geçen bir desteğimiz var. Ve bu desteğin altında ben gümüşün hareket etmeyeceğini düşünüyorum. En fazla sarkmalar ve alım fırsatlarının geleceği bölge bu bölge olacaktır. Buradan tekrardan 26.04 bölgesi gümüşün ons tarafında test edilecek ve ana hedef bölgesi olan ilk etapta şu 27 dolar seviyesine doğru biz hareketleri gümüşün onsunda sizlerle birlikte yükseliş olarak takip edeceğiz. Ve bu gümüşün onsundaki yükselişleri daha agresif bir şekilde altının onsundan ayrışmış bir şekilde yukarı yönlü ilk etapta 27 dolar ve onun üzerinde 29-30 dolarlar seviyesini gören bir gümüşün ons tarafı takip edeceğiz. Gümüşte yön açık ve net olarak yukarı gidecektir diye düşünmekteyim. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşün kapanış olarak 11.90 seviyesinden bir kapanış geldi. Bizler için gram gümüşte bakın bu 11.70 önemli bir destek. Bu destek altına inilmedikçe bu destek ve bu desteğe yakın bölgeler her zaman için gram gümüşte bir alım fırsatıdır. Ve buradan tekrardan gram gümüşte yön ilk etapta 12.25. Evet şuradaki alan içerisinde dalgalanacaktır. Ve 12.25'in üzerine atışlarla da bizler sizlerle birlikte tekrardan 12.60 seviyesini test edeceğiz. Gümüşün gram tarafında gram TL ve gram gümüş hareketlerine baktığımız zaman 12.60'ın bu seferki testinde yukarı yönlü kırılacağı ve ana hedef bölgesi olan gümüşün gram tarafında da 13.20 ana hedef bölgemize doğru hareketlerin gelişebileceği ile ilgili öngörüm hala devam etmekte. Gram gümüşteki arkadaşlar bu seviyelere riayet etsinler. Şimdilik gram gümüş tarafında da panik yapılacak bir herhangi bir durum yok. O yüzden malınıza sahip olun. Yoksa elinizdeki malları kaparlar diyelim. Euro tarafına hemen geçelim. Euro'daki önemli kritik seviyeler bizler için hangi bölgelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu test edelim. Evet bakın Euro'da takip ettiğimiz önemli bir bölge. Bu bölgenin üzerinde hareketler geliyor. Bizler için 15.80 önemli bir bölgeydi ve bu 15.80 üzerinde Euro TL yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi ve 16.35 civarlarında haftayı tam kritik bir bölge olan alanda kapatmış durumda. 16.35 bizler için bir direnç bölgesi. Euro'yu takip eden arkadaşlarımız için. Fakat bu 16.35 bu hafta itibariyle kısada bizler için 16.55 bölgesini takipte kalmamız gerektiğini bizlere söylemekte. 16.35 üzerinde Euro'yu takip eden arkadaşlar, Euro Türk Lirası'nı takip eden arkadaşlar 16.35-16.55 bant aralığı kısadaki bizim takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. Bizlerin gene buradaki ana hedef bölgemiz olarak da 18.30 bölgesi hala takibimizde ve ana hedef bölgemiz Euro takip edenler için
18-30 bölgesinden geçen alan. O yüzden 18-30'a dikkat etmekte fayda var diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Aşağıda bizler için kritik destek bölgelerimiz nerelerden geçiyor? 16.35 altında 15.98 bir destek bölgemiz. Evet, şurayı bir destek olarak belirleyelim. Onun altında da 15.76 gene bir destek bölgesi olarak Euro bölgesinde takip edilecek önemli alanlar olarak takip edilmeli. Sterlin Türk Lirası, hemen sterlin Türk Lirası'na da geçelim. Bakalım sterlin Türk Lirası'ndaki son gelişmeler ve son hareketler ne şekilde ilerlemekte. Evet, sterlinle ilgili arkadaşlarımızın soruları vardı. Merkez Bankası'nı soruyorlardı. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam edip etmeyeceğiyle ilgili. Evet, sterlin hareketlerine baktığımız zaman da şurada bizler için önemli kritik seviye 18.80 bölgesiydi. Bu 18.80 bölgesi üzerinde de sterlinde kapanışların gelmesiyle birlikte bizler zaten sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip ettik sevgili dostlarım. Şimdi bizler için 19.51 bölgesi bir direnç. Sterlinde direnç bölgesi. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etme olasılığı da oldukça yükseldi. Çünkü Fed'in yapmış olduğu faiz artışlarıyla birlikte İngiltere Merkez Bankası daha önce başladığı faiz artışlarına da devam edecektir. Belki bir pas, bir dolu, bir boş şeklinde hareketlerine devam edebilir. Fakat Avrupa bölgesinde de çıkan yüksek enflasyon sonucu Avrupa bölgesinin de, burası çok önemli olacak, Avrupa bölgesinin de faiz arttırımlarına başlamasıyla birlikte bizler Euro'da, dolarda ve sterlinde yukarı yönlü güçlü hareket ve hedef bölgelerini daha kısa zamanda görebiliriz. O yüzden kısada sterlinde bizler için bu hafta 19.76 seviyesi önemli bir hedef bölgesidir ve bu bölgeyi takipte kalacağız. Aşağıda bizler için 19-12 destek bölgemiz. Birinci destek bölgemiz 19-12'den geçen bölge. Onun altında da 18-80 bölgesi ikinci destek bölgelerimiz. Fakat bizler 19.51 üzerine bu hafta artık yerleşeceğimizi sterlinde ve 19.76 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerin sterlinde devam edeceğini düşünmekteyiz. Ve ayrıca İngiltere Merkez Bankası ile birlikte Avrupa Merkez Bankalarının da faiz artışlarına başlamasıyla birlikte biz de faizleri sabit bıraktığımıza göre enflasyonla faiz arasındaki reel farkın çok fazla olmasından dolayı da bir ekonomik program açıklayamazsak buradaki kurlarda yukarı yönlü hareketi de engellememiz maalesef ki güç olacaktır diye düşünmekteyim. TL bacaklı kurlarda yukarı yönlü hareketin devamı maalesef ki hala devam ediyor. Bitcoin, hemen Bitcoin'e geçelim. Bakalım Bitcoin'de kritik seviyelerimiz ve bölgelerimiz. Evet. Bitcoin'de arkadaşlar biliyorsunuz 42.750 dolar seviyesi bizler için önemliydi ve 42.750 dolara doğru hareketler Bitcoin'de görebiliriz. Hatta bu hareketler bizler için 43.500 seviyelerine doğru da ilerleyebilir. Bunlar gayet normal hareketlerdir ve burada bizim için 42.750 önemli bir bölge. Aşağıda da bu üçgen içerisinde 37.500 dolar seviyesi önemli bir bölge. Bitcoin şuradaki hareketi tamamladığı zaman yukarı yönlü hareketi net bir sinyali burada verecektir. Yani buradaki kırılıma göre Bitcoin'i sizler için zaten takip ediyoruz. Buradaki kırılım aşağı yönlü olmadığı sürece Bitcoin'de yön ilk etapta 45.000 dolarlar seviyesine doğru gözükmekte sevgili dostlarım. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşların panik yapmaması, 38.500-42.750 dolar aralığı da önemli bir al-sat aralığıdır. Fakat burada al-satlar yapabilmek için profesyonel olmak lazım ve buradaki kırılımı mutlaka takipte kalmak lazım ki, çünkü yönü artık buradaki kırılım belirleyecek. Burada da fazla bir zaman kalmadı. Bitcoin'de artık yönün netleşeceği son 2 hafta içerisinde gibi gözükmekteyiz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, piyasaları sizlerle birlikte inceledik. Para piyasalarına, dünya ekonomilerine, dünya haberlerine yön vermeye çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.
Hoşça kalın sevgili dostlarım.